Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Rus Çarı 1. Petro'nun kendisinden sonra göreve gelecek olan Rus Çarlarına, Rus liderlerine miras olarak bıraktığı meşhur vasiyetnamedir. Bu vasiyetnameden bahsetmeye çalışacağız. Vasiyetnamede yer alan tavsiyeler Rusya'nın Avrupa siyaseti, Doğu siyaseti, Balkanlar, İran, Osmanlı, Hindistan, Baltık Denizi ve Karadeniz siyasetleriyle ilgilidir. Almanya, İngiltere, Avusturya, Lehistan, İsveç, Fransa, Danimarka, İran ve Osmanlı hakkında neler yapılması gerektiği, nasıl bir politika takip edilmesi gerektiği hususlarını içeren vasiyetname, Rusya için Avrupa ve dünya hakimiyetinin nasıl elde edilebileceğini gösteren esaslar şeklinde değerlendirilebilir. Fakat aynı zamanda diğer devletler içinde bir fitne, kargaşa ve kaos meydana getirme programıdır. Vasiyetnameyi okuyunca çok kolay bir şekilde bu hükmü vermemiz mümkün oluyor. Burada çok kısa olarak Çar 1. Petro hakkında bilgi verelim. 1. Petro 1672 yılında doğmuş, 1725 yılında ölmüştür. Yaptığı reformlarla Rusya'nın büyük devlet olma özelliği kazanmasını sağlamıştır. Rönesans ve reform dönemlerinde yaptığı incelemeler ve araştırmalar sayesinde Rusya'nın Avrupa'dan geride kalmasını önlemiştir. Rus çariçesi 1. Katerina ile evlidir. Prut Savaşı'nda Osmanlı'ya yenilmiş ve Baltacı Mehmet Paşa'ya mağlup olmuştur. Tarihe Deli Petro'nun vasiyetnamesi olarak geçen bir vasiyetname bırakmıştır. Bu vasiyetnamede kendisinden sonra gelen devlet idarecilerinin, Çarların Rusya'nın çıkarları için nasıl hareket etmeleri gerektiği yazılıdır. Peki bu vasiyetnamede neler var? Bu belgenin önemi nereden geliyor? Bu bilgileri de rahmetli Mustafa Müftüoğlu'nun Yalan Söyleyen Tarih Utansın isimli 12 ciltlik eserinden öğrenelim. Deli Petro'nun vasiyetnamesi başlığını taşıyan makale, Yalan Söyleyen Tarih Utansın kitabının 3. cildinde yer alır. Benim elimdeki kitap Başak Yayınları tarafından 2004 yılında yayınlanmış olan baskıdır. Deli Petro veya Büyük Petro lakapları kullanılan 1. Petro, kuzeyde Baltık Denizi'ne hakim olmak, güneyde Karadeniz'e inmek politikasıyla tanınmış ve bu siyasetini kendisinden sonrakilere tatbik etmelerini vasiyet etmiştir. 1. Petro'nun Rusya ve Avrupa ile ilgili düşünceleri şöyledir. Rusya devletinin bütün Avrupa'yı hakimiyeti altına alacağına inanıyorum. Dünyanın bu kıtasında bulunan milletlerin çöküntüye yaklaşıp harap olmaya yüz tutmaları bu düşüncemi kuvvetlendiriyor. Bu milletleri diğer genç bir devlet kendisi tam bir güce eriştiği zaman tam bir hezimete uğratır. Batı ve doğu taraflarına saldırıyı Allah'ın emri olarak addederim. Ben Rusya'yı bir dere halinde buldum, bir nehir halinde bırakıyorum. Bizden sonrakiler Avrupa'nın çok verimli bir denizi haline getirirler. Eğer bu denizin dalgalarını kullanabilirlerse ben onlara daima okumaları için şu talimatı bırakıyorum der. Gelelim vasiyetnamenin teferruatlarına. Vasiyetname 13 maddeden oluşuyor. 1. maddede Rus askerinin ve milletinin daima savaş halinde tutulmasının gerekliliği ve savaş zamanlarında barışın, barış zamanlarında savaşın zemininin sağlam bir şekilde oluşturulması öneminin üzerinde durulur. 1. Petro bu maddede şunları söylüyor.
Askeri daima harbe alıştırmak, cengaver bulundurmak gayesiyle Rus milleti daima savaş halinde tutulmalıdır. Yalnız mali ıslahat, reform yapabilmek için arada asker istirahate, dinlenmeye gönderilmeli. Lakin hemen orduların düzenlenmesiyle meşgul olup her an saldırıya geçmek için uygun zaman gözetilmelidir. Bu suretle Rusya'nın kuvvetini artırmak ve menfaatlerini geliştirmek için barış zamanları savaşa, savaş zamanları barışa sağlam vesileler olsun. İkinci maddeye geçiyoruz. Burada Çar 1. Petro savaş zamanlarında Avrupa'nın bilgili ve yetişmiş subaylarından, barış zamanlarında da ilim ve fenninden istifade etmek için her yola başvurulmasından, bütün imkanların seferber edilmesinden bahseder. Fakat bunların yanında Rusya'nın faydalı ve iyi şeylerinin kaybolmaması gerektiğini özellikle hatırlatır. Ve bu maddede şu tavsiyeleri dile getirir. Harp zamanlarında Avrupa'nın en bilgili milletleri arasından subaylar ve barış zamanlarında ilim ve fen adamları getirmek için her yola başvurulmalıdır. Bu suretle başka memleketlerin faydalı ve iyi işlerinden istifade etmeye, bunun yanında Rusya'nın faydalı ve iyi şeylerinden de hiçbir şeyin kaybolmamasına dikkat edilmelidir. Üçüncü madde. Burada Rusya'nın Avrupa'daki olaylara, ihtilaflara müdahil olunmasını ister. Özellikle Almanya'da cereyan edecek olan olaylara fırsat oldukça karışılmasını, hatta el konulmasını ister ve burada şu sözleri sarf eder. Rusya, Avrupa'da cereyan eden bütün işlere, ihtilaflara, çekişmelere ve bilhassa çok yakın olan ve bu yüzden vasıtasız olarak istifade edilebilinen Almanya olaylarına fırsat düştükçe karışmalı ve el koymalıdır der. Dördüncü madde. Bu maddede Rusların çok iyi kullandıkları bir metot tavsiye ediliyor. Bu Lehistan yani Polonya üzerinden ifade ediliyor. Ama Rusların çok başarılı bir şekilde tarih boyunca iç işlerine karışacakları, müdahalede bulunacakları memleketlere uyguladıkları bir tatbikat bu. İç işlerine karışacakları memlekette iç çekişmeler, huzursuzluklar meydana getirmek, o memleketin etkili ve ileri gelen kimselerini rüşvetle elde etmek usulleridir bu uygulama. Bunun üzerinde duruluyor. Çar 1. Petro, kral veya devlet başkanlığı seçimlerinde, hükümet meclislerinde bu kişilerden faydalanmanın önemine işaret ederek, bu kişileri yani kendi taraflarına çektikleri kişileri korumak için Rus askerinin o memlekete sokulması ve istenilenin elde edilinceye kadar orada kalınması konusunda şunları söylüyor. Lehistan'da iç karışıklıklar ve daimi çekememezlikler, ayrılıklar meydana getirilmelidir. Memleketin ileri gelenlerini para kuvvetiyle elde edip, hükümet meclislerinde nüfuz kazanarak kral seçimlerine karışabilmek için rüşvet usulünü kullanmalıdır. Rusya taraftarı olanları seçtirip tahta oturttuktan sonra da himaye etmek ve sahip çıkabilmek için memleketin içine Rus askerini sokup tamamen yerleşmek ve kalmak için fırsat düşünceye kadar orada uzun zaman kalmak için uğraşmalıdır. Eğer buna komşu devletler itiraz ederlerse onları geçici olarak susturmak maksadıyla Lehistan'ı kendileriyle paylaşmak, sonra öbür devletlere verilen kısımları geri almak için fırsat beklemek lazımdır. 5. madde. Bu maddede İsveç'in işgal edilmesinin önemi ve İsveç'le Danimarka'nın aralarının daima soğuk tutulması gerektiği üzerinde duruluyor. Bu konuyla alakalı sözleri de şöyle 1. Petro'nun.
İsveç'ten mümkün olduğu kadar fazla yer zapt olunmalı. Yer alınmalı ve İsveç'i Danimarka'dan, Danimarka'yı İsveç'ten soğutup uzaklaştırarak aralarındaki geçimsizlik ve rekabetin devamı temin olunmalıdır. 6. madde. Burada Almanya ile ilgili ilişkilerin nasıl olması gerektiği belirtiliyor. Çar'ın bu maddede geçen ifadeleri de şöyle. Rusya İmparatorluk Hanedanı daima Almanya Hanedanı'ndan kız alarak ailece evlilik bağlarını çoğaltmalı, menfaat birliği ve beraberliği meydana getirilerek Almanya içinde nüfus sahibi olup, Almanya'nın menfaatlerini kendi menfaatlerimize bağlamalıyız. 7. madde. Burada İngiltere ile münasebetlerin, ilişkilerin nasıl olması gerektiği üzerinde durur, 1. petro ve gemicilik ile ticaret alanında neler yapılması gerektiğini açıklar. İngiltere denizcilik işlerinde bize en çok ihtiyaç duyan ülke olduğu gibi bizim deniz kuvvetlerimizin artması işinde de bu devletin pek çok faydası olabileceğinden ticarette İngiltere ile ittifakı başkalarına tercih etmeliyiz. Memleketimizin ürünlerinden kereste ve diğer ürünleri İngiltere'ye satarak altınlarını memleketimize çekmeliyiz. Ayrıca iki tarafın tüccar ve gemileri arasında daimi bağlar ve münasebetler, işbirlikleri kurup bu vesile ile yurdumuzda ticaret ve gemicilik sanatının ilerlemesine çalışmalıyız. 8. madde. Burada Çar Rusların kuzeyde Baltık Denizi'nin ve güneyde Karadeniz'in sahillerine günden güne yayılmalarını ister. 9. madde. Çar bu maddede İstanbul'a hakim olanın dünyaya hakim olacağından bahseder. Basra Körfezi'ne inmek için İran devletinin çökmesi, hatta bu işin hızlandırılmasını ister. Osmanlı Devleti ile ve İran'la daimi olarak savaş halinde olunmasını tavsiye eder. Hindistan'a yakın olmanın lüzumuna dikkat çeker ve fikirlerini şu sözlerle ifade eder. İstanbul'a ve Hindistan'a mümkün olduğu kadar yaklaşmak lazımdır. İstanbul'a hakim olanın cihanın gerçek hakimi olabileceğini unutmayarak bazen Osmanlı Devleti'ne ve bazen İran'a daimi harpler açıp Karadeniz'de tersaneler kurulması için bu denizin ve yine aynı maksata yarayacağından Baltık Denizi'nin yavaş yavaş zapt olunmasına çalışılmalıdır. Basra Körfezi'ne inebilmek için İran Devleti'nin bir an önce çökmesi hızlandırılmalıdır. Mümkün olursa Doğu memleketlerinin eski ticaretini yine Şam yoluna döndürüp cihanın ambarı demek olan Hindistan'a kadar gitmek mümkün olursa İngiltere'nin altınlarına artık ihtiyaç kalmayacağı unutulmamalıdır. 10. madde. Burada da Avusturya'yı Osmanlı aleyhine kışkırtıp Türkleri Rumeli'den uzaklaştırma konusunda Avusturya'yı teşvik etmenin önemine dikkat çeker. Ama Avusturya hakkında da iyi düşüncelere sahip değildir. Onlara karşı da fitne peşindedir. Avusturya hanedanını daima Türkleri Rumeli'den kovup uzaklaştırmaya teşvik etmeli. İstanbul'un zaptına muvaffak olunduğu takdirde de ya Avrupa devletlerini Avusturya aleyhine silahlı olarak harekete geçirmeli veyahut alınan yerlerden ona da bir hissecik vermek suretiyle haset ve rekabeti yatıştırılmalı, sonra da bu elinden alınmalıdır sözleriyle bu konudaki düşüncelerini dile getirir. 11. madde. Burada Ortodoks Hristiyanlarla ilgili siyasetlerinin nasıl olması gerektiğini, Rusya'nın onlar için yardım ve himaye görülecek bir ülke olması durumuna getirilmesi yönündeki düşüncelerini, Papa'nın ruhani hakimiyetini inkar ederek, Macaristan ve Osmanlı memleketlerinde ve Lehistan'ın güneyine yayılmış olan Rum Ortodoks mezhebinde bulunan Hristiyanların hepsini etrafımızda toplayıp Rusya devleti onlara başvurulacak
ve yardım görülecek bir yer olarak kabul ettirilmelidir. Bu suretle düşmanlarımızın memleketlerinde gayretkeş ve yardımcı dostlar kazanabiliriz sözleriyle ifade eder. 12. madde. Bu maddede de yukarıda geçen maddeler uygulanınca elde edilecek neticenin nasıl değerlendirileceğini, kazanımlarının kiminle ve nasıl paylaşılacağını anlatır. Çar'a göre bütün bunların neticesinde İsveç perişan, İran mağlup, Lehistan mahkum olup Osmanlı memleketleri de zapt edilince ordularımız bir yere toplanarak ve Karadeniz ile Baltık Denizi de deniz gücümüzle elde tutularak bütün dünya hakimiyetinin aramızda taksim olunması, evvela Fransa'ya ve sonra Avusturya'ya ayrı ayrı ve gayet gizli olarak teklif edilecektir. Bu işi ikisinden biri mutlaka kabul edeceğinden her birinin hırs ve kibri iyice beslenerek bu teklifi reddedecek olanın aleyhine kullanıp onu mahvettikten sonra Rusya bütün Doğu memleketlerini zapt etmiş olacağından bu iki devletten meydanda kalanı kolaylıkla yola getirebilecektir. 13. madde. Burada da Fransa ve Avusturya arasında paylaşım tekliflerini kabul etmemeleri halinde nasıl bir yol izleneceği üzerinde durur ve bu konudaki düşüncelerinde bu iki devletten hiçbirinin bu teklifi kabul etmediği farz olunabilir. O zaman aralarında çekişme ve kavga meydana getirmenin çarelerini aramak icap eder. Böylelikle ikisini de yorduktan sonra Rusya, fırsat ve zamanını gözetip ordularını evvela Avusturya üzerine gönderir. Diğer taraftan da Anadolu halkından oluşan iki donanma da Akdeniz'e ve Okyanus'a doğrudur ve Fransa'ya saldırırlar. Böylelikle Avusturya ve Fransa ikisi birden zapt olununca Avrupa'nın geri kalan kısmı savaşmadan Rusya'nın hakimiyeti altına girer. Ve bu suretle Avrupa'nın ele geçirilmesi mümkün olur sözleriyle açıklar. Evet, vasiyetname bu şekilde. Mustafa Müftüoğlu bu vasiyetnamenin Topkapı arşivinde olduğunu belirtir ve vasiyetname ile ilgili olarak şu yorumu yapar. Bu vasiyetnamenin üzerinden asırlar geçmiş, dünya üzerinde pek çok değişiklikler olmuş, vasiyetnamede anılan bazı devletler gücünü kaybederken yeni bazı devletler dünya politikasında söz sahibi olmuş, emperyalizm metotları değişmiş, hatta Deli Petro'nun kurduğu Petrograd şehrinin adı Leningrad'a çevrilmişse de şimdi Petersburg'tur. Vasiyetnameye titizlikle uyulmuş, tatbikine büyük gayret gösterilmiştir. O günden bugüne devam ede gelen olaylar, Rusya'nın bu vasiyetnameye nasıl itibar ettiğini kesinlikle ortaya koymaktadır der. Bu durumda tarihimizi iyice tetkik edip, öğrenelim Rusya'nın ebedi ve ezeli Türk düşmanlığını unutmayalım. Mustafa Müftüoğlu burada konuyla ilgili olarak Süleyman Nazif'in şu sözlerini paylaşır bizlerle. Ey Türkoğlu, sana damarlarındaki kanı ihda edenler, verenler, kanlarının son damlalarını Moskov muharebelerinde döktüler. Sen bugün, yarın ne olursan ol, fakat unutma ki, o şehitlerin ebedi bir yetimisin. Bu din, bu devlet, bu vatan gibi bu gayz, bu kin, bu intikam da onların sana mübarek bir mirasıdır. Dünyada bir Rusya ve bir Rus kaldıkça bu hakkına, bu vazifene hürmetkar ol. Evet, böyle söylüyor Süleyman Nazif. Dünyada olan biten her şeyin kökü, aslı mazidedir, kaynağı tarihtedir. Bu yüzden bugünümüzü sağlam ve huzurlu kılmak ve geleceğimize de doğru yön vermek için tarihi iyi araştırmalıyız. İyi bilmemiz lazımdır. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.